Silahlı kuvvetlerden sonra en iyi göçük altından insan çıkartabilecek olan ekip madencilerdir. O afatçılardaydı, o madenciler orada olaydı. Ben inanayım ki 500 kişi mi kurtardık biz? 3000 kişi kurtarırdık. Rahat kurtarırdık. Gittik oraya 2 gazma 2 kürek. Madencilerin hepsi sahaya diye devletin çağrı yapması gerekiyordu. Ne gerekiyorsa ben temin edeceğim. Helikopter mi lazım, uçak mı lazım? Ben gönderiyorum. Siz yeter ki gelin. Siz çalışın, siz bu canlıları kurtarın diyebilmesi lazımdı devletin. Ama demedi. O gün zaten madende çalışıyordum yani. Gece vardiyasındaydım. Sabah çıktım vardiyadan. Direkt zaten sendikaya geldim. Yani sendikada uzmanımız Barış dedi yani hani bir şeyler yapmamız lazım. Şöyle yapalım, böyle yapalım derken öğlene kadar biz üyelerimize çağrı yaptık. 2 ekip yolladık ilk gün. Hiltisi, kazmasını sanayideki esnaf arkadaşlardan toparlayarak en azından belli başlı teçhizatları elimize alarak çıktık. İlk ekibimiz Hatay Samandağ gitti, oraya ulaştı. Samandağ'a ulaşan belki de ilk arama kurtarma ekibi denilebilir. Sırtımızda bir ceketimiz dahi yoktu. Hani o kadar acele ettik yani. Maaşımız da yatmamıştı. Kimsenin cebinde de hani herhangi bir böyle bir 5 kuruş para yoktu desem yeridir yani. Yanımıza gelen arkadaşların da cebinde para yok. Yani hepimize toplasa 50-100 belki 1500 lira para çıkmaz 33 kişiden. Çıkmaz ya. Gece bayağı bir uzun yolculuk oldu. Konya yolu karlıydı, oraya geçemedik. Yolda temizlik yapan yoktu. 10 saat sadece Konya yolunu geçemedik. Yani biz yardıma aslında ana yolda başladık. Yani bütün madenciler 30 kişi indik aşağıya. Yollar açması yine bize, madencilere düştü. Araçlar yolda kalmış. Biz araçları tekrardan yola sokaraktan, kendi önümüzü açaraktan deprem bölgesi Hatay Samandağ'ına ulaştık. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Biz indiğimiz gibi yeleğimizi girdik, baretimizi taktık, lambamızı taktık. Bizi gören aileler yani yakınlarının enkaz altında olan aileler tabiri caizse elimize ayağımıza yapıştılar. Biz zaten orada bildiğiniz ne yapacağımızı sapıttık. Gittiğimizde çok canlı vardı ilk. Deprem bölgesinden kurtulanlar da gördüğümüzde çok kötü durumdaydı. Su yoktu, giyecek yoktu, üstlerine alacak bir tane ceketleri, battaniye yoktu. Herkes kendi binalarının olduğu yerde falan bekliyordu. Çünkü oradan bir yardım gelir, onu bekliyordu. İlk oraya vardığımızda AFAD'ın bir yaşlı vardı, 50 yaşlarında. Fakat dediği kelime şu, ben sizin gibi yapamam diyordu. Yani bizi öne sürdü. Hani malzeme lazımsa getireyim diye söyledi. Yani yanındaki 2 kişi de, onlar da gençti. O çocuklar da bir şey bilmiyordu. Çünkü korkarak hareket ediyorlar. Biz korkmadan gidiyorduk. Bizdeki olay oydu yani. Onlar elleri titrerken bir insan bir şey yapamaz. Bizim elimiz titremiyordu. Biz alışmıştık yani. Sonra İstanbul Belediyesi geldi. İSKİ. İlk 70 saat kadar hiç uyku yoktu yani. Doğru düzgün bir şey de yiyemiyorduk. Hani vaktimiz yoktu. Sonradan Mersin itfaiyesi geldi. Yani itfaiyede bir ekipman meselesi var. Madencide de enkaz altına girebilecek bir kabiliyet var. Ne yapalım? Bunu birleştirelim. Derken artık yavaş yavaş Samandağ'da bu mesele yönetilmeye başlandı. 6 gün boyunca komple, o alanı komple taradık. O binada temizlenmiştir. Bir tane sprey boya alın. O binaya bakılmış, boş yazın. Ama geldiğimizde bakıyoruz ki bizim boşaltmış olduğumuz binalara baktık, tekrardan bakılıyor. Yani orada olayın tamamen madencilere bırakılması bence en mantıklı şeydi. Çünkü Eğer bir madenci oradan bir ses aldıysa kardeşim onu oradan alır, bırakmaz. Doğanın bağrından ciğerini söküp çıkartıyoruz. Ki oradan bir tane canlı bir masum bir insanı çıkaramayacak. Kaç yaşındasın sen? 15. Hazır seni kurtaracağız, tamam mı? Benim adım Alparslan. Biz Soma'dan geliyoruz. Hayatta geri kaçalım, burası göçecek diye bir olay yok. Oranın emniyetini alarak ilerleme var. Hani bir savaştasın, askerler geri çekildi diyorsun ya. Bizim olayımız o yok yani, bizde devamlı ileri. Sabahtan beri buradayız. Sabah 8'den beri buradayız. Evet. 8'den beri şuraya kadar bir ilerleme yapsak ama bir cenaze ama bir yaralı içeriden alma şansımız vardı yani. Şimdi ne bekliyoruz? Şey mi? Tamam. Bilgisayar sıkıntı. Çünkü 5 metre, 6 metre ileride diye söyleyebiliyoruz. Şuraya 5 metre bir girin. Bakın oluyorsa oluyor. Şuradan 5 metre. Zaten buradan 5 metre alacağız, sizi bekliyoruz. Evet. Tamam. Ali diye bir çocuk öldü benim kucağımda. Ali de 15-16 yaşında bir genç. Enkazın altında kalmış. Ali'nin sesi çıkıyor. Ali'nin sesi var.
Ama belinden kalçasından aşağısı komple enkazın içinde. Ali'nin başında sürekli özel ekipler vardı. AFAD vardı, gönüllü arkadaşlar vardı. Ekipmanları da vardı yani. Çok güzel ekipmanları vardı. Her şeyleri vardı yani. Şu kadar küçücük hidrolik makasları vardı. Her yere girip bütün demirleri kesebiliyordu. Öyle makasları var yani. Ya biz de dedik ki bunlar Ali'yi alır. Yani Ali'yi bırakmazlar orada. Biz Ali'yi o arkadaşlara güvenerek bıraktık orada. Biz kendimiz girmedik. Başka ses gelen yerlere gidelim, oralara yardımcı olalım diye. Bizim oraya gittim 3. günün gündüzü. Bizim işte orada eşyalarımızın başında bekleyen bir abimiz vardı, Selahattin abi. Ali var dedi. Ali dedi daha çıkartamadılar dedi. Ne? Ali daha çıkartamadılar mı? Ali dedi çıkmadı. Hemen kalktık. Biz bir gittik oraya. Ali'nin başı gene kalabalık. Dedim arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İşte çıkaracağız işte az kaldı falan. Dedim kardeşim sen ne iş yapıyorsun dedim normalde dedim sivil hayatında. Gençlik ve spor merkezinde bir şeyler yapıyormuş ama ne yaptığını ben bilmiyorum. Anlattı bana orada. Dedim kardeşim çık. Çık buradan. Yani Ali'yi kurtardım. Yaklaşık bir buçuk saat falan sürdü. Ondan sonra madenci arkadaşlara çağrı yaptım. Arkadaşlar Hatay Samandağ'dayız. Burada durum çok vahim. Buradan tüm madenci kardeşlerime sesleniyorum. Türkiye'nin dört bir yanındaki. Lütfen seferberlik ilan edelim, buraya gelin. Sağ olsun videom paylaşıldı, insanlara ulaştı. Yeteri kadar madenci geldi ama geldikleri zaman da çok fazla zaman geçmişti yani. Yani Ali'yi kurtardım. Yavaş yavaş getiriyorum ama Ali'den hiç ses yok. Ali nefes almıyor. Ali artık kucağımdaydı yani. Ali kucağımda öldü yani. Ben oradaki insanları da gördüm. Hep bir şeyler için uğraşmışlar ama bilinçsiz bir şekilde yani bilmediklerinden ötürü. Bilmiyorlar. Bütün her şey AFAD'ın üzerinden geçmek durumunda kaldı. Öyle bir personel, ehliyetli, liyakatli, böyle bir şey hazırlıklı bir kimse olmadığı için olamayacağı için de zaten sonuçta büyük koordinasyon sorunu oldu. Yani telefonlara bile cevap verilemedi. Yurt dışından gelen ekipler bile saatlerce İstanbul Havalimanı'nda beklemek zorunda kaldılar. Güvenlikle ilgili sorunlar yaşayanlar oldu. Malzemeler çalındı. Ben Türkiye'de geldim tatil için bir ay. 13 senedir ben buradayım. Ben tam Meksikalıyım ama benim çocuklar, benim eşim Türk. Bizim ekip adı Topos Mexico. Her zaman biz hazırız. Köpekler, insanlar, eşyalar her zaman hazır. Bu yüzden 99'da 20 kişi, 5 tane köpek geldik. Şimdi Horacio Sanchez beni aradı. Dedi ki ben Türkler için gidiyorum, senin için gidiyorum. Meksika'dan ekip geldi. Onlar birinci günden sonra aradı. Biz hazırız. Neden neyse Perşembe geldi? Çünkü memurlar bir imza vermiyor. Şimdi ne kadar acip değil mi? Dün ondan beri bekleyen arkadaşlarımız var burada. Hiçbir şekilde varamıyoruz. Sürekli bir yazı istiyorlar. Futbol maç değil. Yemek festival yok. Kurtarmak için geliyor. Hemen birinci gün Meksika'dan Türkiye'de vize gerek yok. Ya turistler için vizasız geliyor. Ama kurtarmak için yardım etmek gönüllü vize lazım. Ne kadar ne kadar kafasız insanlar masada oturuyor. Türkiye kendi memleketimize geldik. Yardıma kimseden hiçbir şey istemeden. Evet. Kendi memleketimizden yani gidemiyoruz yardıma. Şu anda vinç arkadaşlarımız hepsi Allah rızası için gelmişler. Şu anda alınmıyor. Köpek gelmedi. Neden? Meksika'dan bir tane kuduz aşısı yok. Bu köpekler kahramanlar çünkü gerçekten muhteşem. Ya kuduz aşısı ne gerek? Bizim köpekler Amerika'da, Kolombiya'da, Çin'de, Tayvan'da, hiçbir kere bu aşı yok. Kadar değil mi? Kadar hata yapıyoruz insanlar. İlk saniyeler, ilk dakikalar, ilk saatler ve ilk günler sırasıyla afetlerde en önemli zaman dilimidir. İlk saniye ve ilk dakika tamamen o bölgedeki insanın düşüneceği bir şey. Kendi güvenliği ve işte kendisini bir şekilde binanın depremden sonra dışarı çıkartılması alakalı. Ama ilk saatler ve ilk günler artık dışarıdan insanların gelebildiği bir zaman. Onlar da travma yaşadılar. Çünkü onlar da sonuçta yani adam işini gücünü bırakmış, atlamış gelmiş buraya günlerce çok zor bir işe uğraşacak ama o da biliyor yani benim işim 3-5 gün kardeşim. Yani ben burada 15 gün kalmayacağım yani. Ama dolayısıyla ben gelmişim buraya. Beni kullan beni yani götür. En bela enkaz neresiyse oraya götür beni. Ben de gideyim orada işte ne yapabiliyorsam yapayım yani. Onun için eğitildim zaten. Onun için motivasyonum da onun için. Yani benim gönlüm de onun için. O yüzden bu kadar uğraşıyoruz diyor. Çok ciddi bir kapasite geldi. Gerçekten ciddi bir kapasite geldi yurt dışından. Ama o insanların da enerjisini düzgün kullanamadık. İstanbul'da gittim. Organizasyon yok havalimanında. Kimse bilmiyor. Ya İstanbul en büyük nokta. Herkes burada geliyor. Hatay'a, Adıyaman, Kahramanmaraş. Herkes burada. Organizasyon yok. Konuştum Horacio ne oldu? Neredesin? Ben buradayım, bekliyorum siz. Şimdi biz Hatay'a gidiyoruz. Ben diyor ki ben dışarıda bekliyorum. Gitti konuştum Turkish Airlines. Tamam
Hadi senin bilet orada. Tayvan, Yunan ekip, herkes karışıyor başka uçak, bir uçak. Olmuyor. Adana'ya gittim. İstanbul kaos var. Adana 3 kat daha. Hatay'dan gittim. AFAD'da herkes orada kafe içiyor. Pardon, Hatay kontrol noktası international. Dedi ki kontrol burada. Kontrol nerede? Orada. Ama nerede biz kalıyoruz? Bar, çadır. Şimdi söylüyorum. 1 saat, 2 saat, 3 saat çadır yok. Bir tane Sakarya Belediyesi orada yemek veriyor. Yanında bir tane açık bir yer var. Burada koyuyoruz. O düşündüm, gördüm. Burada risk yok. Orada bizim kampa buldum. Kim yardım etti? İnsanlar. Bir gün sonra AFAD geldi. Sizin çadırlar 2 sokak arkasında var. Yok teşekkür ederim, biz istemiyoruz. El gobierno ha decidido meter maquinaria. Meter maquinaria quiere decir que cada vez que metes máquinas matas a muchas personas y por ahí no vamos a pasar. Videolarını gördüm ben de mesela bir İspanyol ekibi. İşte iş makinelerini enkaza soktular. Biz bunun parçası olmak istemiyoruz, ayrılıyoruz dediler. Yani biz ne yaşadık burada deyip gittiklerini tahmin ediyorum yani. Akut ne oldu? Neden Akut çok farklı? Çünkü ben takip ediyorum Akut. Akut 99'dan Meksika'ya gitti. Biz ders eğitim verdi. Sonra Akut yurtta çok büyük. Sonra Akut gitti. Yeni teknikler gösterdi. Yeni eğitim onlar veriyor. Sonra bitti. Şöyle, şimdi Akut tabii bir demokratik kitle örgütü. Ben de sonuçta 20 küsur senedir seçilerek geliyorum neticede. Fakat iktidar tabii benden kurtulmak konusunda çok fena kafayı taktığı için 15 Temmuz sonra süreçte de en güçlü, en yırtıcı oldukları zamanda, önlerine geleni biçtikleri zamanda bana da bir operasyon yaptılar. Akut'a yaptılar ama beni başından almak için yaptılar. Yapmadıkları kötülük kalmadı. Yani Akut'un operasyonlarını engellediler. Genel merkezimizi geri aldılar Ecevit'in verdiği ve mahkemeye yalan söylediler. Benim yönetim kurulundaki arkadaşlarımı tehdit ettiler. Eğer NASO istifa etmezse bu önlemlerle sizin şirketlerinize de geleceğiz diye. Dolayısıyla bayağı ayyuka çıktı her şey. Bir tane geldi. Bunların istediği adam Recep. Sonradan da AFAD'a geçti. Geldikten sonra olağanüstü genel kurulda zorladılar Akut'u. Olağanüstü genel kurulda da Akut'u Akut yapan kadronun tamamı sistemin dışına atıldı. Yönetim kadrosu. Akut'un yönetiminde bir gün görev almamış 7 kişi şak diye Akut'un yönetimine oturdu. Başkan altın araba çekti. Sayman kardeşini Akut'un şirketinde mali idare işlerin başına getirdi. Tamamen feodal bir düzenle devam etti. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Şimdi Kızılay'ın, AFAD'ın veya bütün üniversitelerin veya kamu kurumlarının perişan olmasının sebebi bu. Eş, dost, akraba, nepotizm. Ama sonuçta inşallah normale döner her şey. Yani Akut'un kurum kültürü çok değerli bir kurum kültürüydü. Yani kimse altın araba çekemezdi normalde. Kimse kardeşini işe yerleştiremezdi Akut'un şirketinde. Yani kimse öyle bir feodal düzen kuramazdı. Bakın nasıl işi gelmişken hemen söyleyeyim. Haiti'de deprem oldu 2010'da. Hazırlık yapıyoruz. Bir planlama yaptık. Biz Haiti'ye geçtik. Malzemeyi aldık, çadırları kurduk. Daha Amerika Birleşik Devletleri'nden bir Allah'ın kulu gelmemişti. Burnunun dibinde Haiti. Biz orada bayrağı diktik. Şimdi bunu yaparken bir baktık ki orada başka bir Türk var. Nasuf. 7 tane köpekle gelmiş ya. İnanır mısın? Yani Nasuf benden yaş olarak küçüktür. Elini öpesim geldi. Elini öpesim geldi. Niye? 1000'e yakın canlı çıkardı göçüklerin altında. Ve Nasuf. Yani ayıp söylemesi, dönüş için cebinde bilet yok. Bak, bunlar böyle yürekli insanlar, böyle daldılar. Türkiye Nasuf'la beraber çok ciddi mesele kaybetti. Akut ne oldu? Başkan değiştirdi. Bir insan hiç bu meslek bilmiyor. Tamam mı? Belki Müslümanlar, Hristiyanlar, camide, kilisede. Ama burada karizma. Burada başka insan lazım. Bırak ya! Burada boy gösterirler anca başka bildikleri bir şey yok. O enkazlarda neredeydiniz? Bana bunun hesabını verin o zaman. Biz oradan 100 tane ceset çıkardık. Askerler vardı, maden mühendisleri vardı. Sen neredeydin? Başkanmış. Bir de şunu söyleyeceğim. Diyorlar ki arama kurtarma yapıyoruz. Kazıyoruz. Tam kişiye ulaşıyoruz. Pat bir ekip geliyor ve diyor ki sizin işiniz bitti. Çekilin. Onu biz çıkaracağız. Nasıl yani? Ve çıkarıp işte kameraları çağırıyorlar, çıkarıyorlar falan. Ya bunlara gerek yok. Akif nasıl yani? Araba Bunu kurtarma çalışmaları arasında böyle bir rekabet ve ayak oyunu mu var? Hatta şu an beni izleyenler böyle yapıyorlar. Canlı bir insan kurtarıyorlar. Tam kurtarırken AFAD dalıyor, elinden alıyor. Diyor ki kapıdan veya işte açtıkları bacadan, delikten dışarı AFAD çıkartıyor. Kameraların karşısına şov yapıyor. Ya böyle şeylerle karşılaştık ama biz, özellikle ben böyle şeyin hiçbir şekilde taviz vermedik yani.
maalesef. Ben bu söylemek istemiyorum ama söylemek lazım. 5 santimetre, 10 santimetre ona yasaya kalıyor. Aşağıda enkaz. Kadın vardı. Ben Türk'üm. 2 tane. Sağ. Sakin. Ne oldu? Benim ekip çıkmak istemedim. Kibar konuştum başlamak için. Çünkü ulusal protokol var. Kadın başladı bir tane büyük kavga. Benimle 50 kişi en az tuncuru bir forma. Makineler karışıyor bizde. En son ben dedim ki lütfen çık. Ben kavga istemiyorum bunu. Yanlı insanlar var, ben kavga istemiyorum. Biz kamera için gelmiyoruz. Çünkü ben kameralar için çalışmıyorum. Ama maalesef onlar bu yüzden geldi. Şunu çok net biliyorum. Mesela bir muhalif kanalın yöneticisiyle konuştuğum için de biliyorum. Rütük'ten arandılar ve şu söylendi. Deprem yayınınıza dikkat edin. Bu dönemde size ceza vermek istemiyoruz. Bu aslında örtülü bir tehdittir. Şunu da söyleyebilirim. Yine medyadaki kendi kaynaklarıma dayanarak. Özellikle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bu konuda öne çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı şunu istedi biliyor musunuz medyadan? Deprem bölgesiyle ilgili özellikle kurtarma görüntüleri veriyor. Su yok, elektrik yok, gelmediler falan. Bunları istemiyor. Bir enkaz çalışması, enkazdan bir insan çıkarılıyor. Herkes bunu vermenizi istiyor. Bu açık ve net bir şekilde söylendi kanallara. Enkazı boşalt. Bu tarafa gel. Gel bu tarafa. Boşalt. Çabuk. Geçen gün de ben biraz inşaatta falan çalıştım işte. Bayağı yoruldum inşaatta. Dedim biraz dedim hani uyuyayım, dinleneyim, beni kaldırırsın dedim. O anda hanım da bir bağırdı, kalk yukarıda yat diye bir bağırdım. Yukarısı kırılıyor dedim. Kaçın aşağı dedim. O gün bir kalktım abi. Hiç uyuyamadan sabah kadar camın önünde sigara içtim. Hanım dedi ki ne yapıyorsun? Dedim bak bana dedim seslenme. Kafam orada dedim. Abi kafa orada ya. Bizim oraya giden yani madenci ekipleri olarak buraya geldikten sonra bizim zaten kesinlikle bir psikolojik bir desteğe ihtiyacımız var. Ekip arkadaşlarımıza sorduğumuz zaman hepsi tuhaf şeyler anlatmaya başladı. Mesela gece geldikten sonra ilk 3 gün sabahlara kadar şunun kısasını verin, şunun uzununu verin, şunu çabuk getirin, çabuk şuraya yapın, şunu yapın, şöyle şey. Ya bu şekilde sabaha kadar sayıklıyormuşum bu bir. Gecenin belirli saatlerinde kalkıp yani yanımda yatan eşimi yani yorganın şeyin altında enkazdaymış sanarak, tamam mı? Ceset sanarak yani eşimi sürekli böyle bir şeylerin içinden yani çekmeye, kurtaracağım seni. Dur şimdi kurtaracağım seni ve der gibi yani. Kurtarıyorum seni dur der gibi yani sürekli şeyin altından çekip çıkarmaya çalışıyormuşum ki yani şimdi ne oluyor falan derken sonradan uyanıyorsun ya. Ne oldu diyorsun ya. Bunu atlatmak kolay değil. 10 dakika zamanımız var. Operatör gelmek üzere. Kepçe çoktu ama yakıt yoktu. Yakıt bulduk, operatör yoktu. AFAD açıklama yaptı hemen, dedi ki hani burada kepçe kullanan varsa, operatör varsa hemen gelsin kepçenin başına geçsin. Ama bu kepçeyi gönderirken sen operatörünü göndermedin mi zaten? Yakıtını göndermedin mi zaten? Orayı koordineze etmesi gereken birileri gerekiyordu. Çadır yok mu? Var. Bir sürü her yerde çadır var. Ara ki bulasın yani her yerden. 4 kodlu şey vermişsin sen, seferberlik vermişsin. Her yerden de geldi. Ama nerede bu çadırlar yani? Şimdi bunu soruyor insanlar. Nerede bu çadırlar? Şu var, halkımız çok güçlü. Yani yardımsever. Bu halk yetmedikten sonra kimse yetmez. Yani birbirimizi orada tutmasaydık halk olarak çok kötü olurdu. O afatçılar değil de o madenciler orada olaydı. Ben inanayım ki 500 kişi mi kurtardık biz? 3000 kişi kurtarırdık. Rahat kurtarırdık. Bak devlete de millete de hiç kimse bir soru sormazdı. Bütün Türkiye'deki madenciyi oraya seferber etmek gerekiyordu. 10 tane ilin etkilendiği bir faciadan bahsediyoruz yani. Gittik oraya 2 gazma 2 kürek odaya. 30 kişi gidiyorsun 2 gazman var 2 küreğin var. Ne yapacaksın orada? Elinle çalıştık. 50.000 tane madenciyi oraya indirmiş olsaylardı her bölgeyi didik tarayaraktan madenci çözerdi. Çünkü madenci bir binaya girirken 15-20 kişi 50 kişi girelim diye uğraşmaz. Madenci 5'er kişi 6'şer kişi grup halinde bölünür. Teker taraya komple o bölgeden çıkar giderdi. AFAD'ın orada sadece noktaları belirlemesi gerekiyordu. Yani oraya sadece 150 tane madenciyle bizim götürdüğümüz 40 tane madenciyle olacak şey değildi. Allah
Sıra Vanlı mısın sen ya? He? Vanlı mısın? Vanlı'ya benziyor. Sen Hataylı. Hataylı mısın? He. 12 seneden buradayım ben. Abimle 2 yeğenimi kaybettim. Orada şimdi depremde. Arkadaş Hatay'dan mı geldi? Evet, kardeşim benim ya. Abimi çıkarttık, enkaz altına defnettik, gömdük. 3-4 gün daha kaldık orada. Yine yardımlara katıldık. Ondan sonra kardeşimle birlikte buraya geldik. Burada işte madende iş bulabiliriz diye evini ayarladık. Kiralık falan. Evli misin kardeşim? Evet. Çoluk çocuk var? Var 2 tane. Alıp var. Anladım bak. Başkanım, Hataylı, Gülbat'ta çalışıyor. Arkadaşı da kardeşi depremzede, daha yeni gelmiş Hatay'dan. Sendikamızdan yapılan çağrıyı biz değil de devletin yapması gerekiyordu. Arkadaşlar, madencilerin hepsi sahaya diye devletin çağrı yapması gerekiyordu. Ne gerekiyorsa ben temin edeceğim. Helikopter mi lazım, uçak mı lazım? Ben gönderiyorum, siz yeter ki gelin. Siz çalışın, siz bu canlıları kurtarın diyebilmesi lazımdı devletin. Ama demedi.